Ben oğlumun adını Ami koydum. Çok iyi ya. Ami'yi çok severim. Eski hayranlarından diyorsun. Yani onunla büyüdük yani biz. Şu ağır kokan düryan meyvesinin kızartmışlar bunu. Koreli tanıyorum, her sürekli gelir. Annesiyle beraber orada kalırlar. Kore'de restoran işi yapıyor yani babası. Tavuk şiş satıyor abimiz burada. Çöp şiş böyle direkt. Hello. Memleket Trabzon. Trabzon. Oo, çok güzel. Güzel bir yer Trabzon. Trabzon'un buraya nasıl geldin öyle ya? Artist. Artist. I'm artist now. Süper. I will be famous. Thank you. Hello, I got. Evli misin buradan? Evet evliyim, benim hanım. Ha, 20 güzel. yıldır evliyim. Ne güzel, ne güzel. 2005'ten beri. Çocuk? Çocuk 6 tane. You like shawarma? Sor nerelisin sor. Where are you from? Afghanistan. Afganistan. Yes. Oh, really? Esote. Esote. Ulan sen her şeyi öğrenmişsin ha neredeyse. Poğaça. Poğaça, börek, poğaça yapar. Börek. Börek yapıyorsun. Çocuklar çok güzel. Biliyor musunuz? Ama Koreli gibi. Koreli gibi sıcakkanlı. Sıcak kanlı. Sıcakkanlı, Evet, aynen. sıcak kanlı. Sen Çok geçen iyi. yaptın diyor. Evet. Baklava seviyor musun abla? Çok seviyorum da. Biliyor musun? Çok pahalı. Malezya Kuala Lumpur'dan tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine çok özel bir yerdeyiz. Yine özel bir video ile birlikteyiz. Şimdi tam böyle rezidansların ortasındayım fakat tam ortasında da bir yöresel pazar var. Yöresel halk pazarı. Çok ilginç. Lokal insanlar yok aslında burada. Genelde burada rezidanslarda yaşayan insanlar gelip yeme içme alışverişleri yapıyorlar. Oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Genel olarak hep aynı. Kıyafet satışı yok. Tamamen yeme içme üzerine kurulu bir pazar. Sadece perşembe günleri kuruluyormuş bu pazar burada. Şimdi birazdan bu pazarı göstereceğim. Şimdi ne diyoruz? Malezya yemekleri videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Bakın şöyle tam böyle rezidansların olduğu yerde, binaların tam ortasında bir yeme içme pazarı. Burada ne ararsanız var. Malezya yemekleri üzerine. Bakın şöyle tavuk bacakları. Hello. Onun haricinde şunlar var mesela. Şu karekotla normalde burada Touch and Go diye bir kart var burada. Sanırım onu turistler alabiliyormuş. Yeni öğrendim ben. Bu şekilde karekotla bir ödeme yapabiliyorsunuz. Burada uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde nakit taşınmakla. Bakın yine böyle bir büyük saçta bir şeyler yapıyor arkadaş. Sosisçi var ya. Sosis. Nasıl? İçecekçi arkadaş. Daha önce Dönerci Hikmet abiyi bulduğumuz bir pazar videosu vardı. O pazarın içerisinden bulmuştuk. Bu arada bakın şöyle. Ciğer kavurma gibi bir şey bu da. Yağ herhalde. Yağ pişirmişler. Hayvansal bir yağ. Daha önce bulduğumuz bir pazar vardı. Orada Dönerci Hikmet abi vardı. Onunla güzel bir video yapmıştık. Sizler de severek izlemiştiniz. İzlemeyen arkadaşlar onu yine aynı şekilde bulabilirler. Muhtemelen bu videodan yine bir önceki video olacak. Hello. Bir şeyler satıyor ablam ama. Bohça gibi. Bu neymiş? Kurutulmuş yengeçler. Bunlar da tavukla alakalı bir şeyler galiba. Vay. Lokmacı. Lokma gibi şeyler. Şu ağır kokan düryan meyvesinin kızartmışlar bunu. Meyveciler falan. Hello. How are you? Oh. Masala, where are you from? Pakistan. Pakistan. This one from Bangladesh. Bangladesh. I'm from Turkey. Turkey. Yeah. Very nice. Bangladesh food, Pakistan food. Same. Yeah, same place. Same. First Indian. İkisi. We have Evet, Bangladeş'te yemiştik bunu. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you very much. Bangladeş'te yerdik o yemekleri. Aşağı yukarı mutfaklar aynı zaten onların. Bu ne böyle? Değişik tatlı çeşidi. O plate'e tavuk yapıyor abimiz.
Ya burada ne ararsanız var. Bakın şöyle çok değişik şeyler. Burada bir pişi satan ablamız var. Hello. Pişi satıyor ya. Sıra var bir de. Ama biraz ağır koktu. Anam. Karşıda döner gördüm. Döner var, döner. Nasıl olur? Tavuk şiş satıyor abimiz burada. Çöp şiş böyle direkt. Hello. Abi her şeyi bulabiliyorsun burada ya. Öyle değişik, enteresan bir yer. Her damak tadına uygun. Hello. Hello, how are you? I will be a famous Süper. artist. 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 I'm artist now. Süper. I will be famous. Thank you. Hello, hi guys. Evet, dönerci bir abimiz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türksün herhalde. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasılsın usta? İsim neydi? Orhan. Orhan Usta. Orhan Öztürk. Orhan Öztürk, sen ne yapıyorsun abi buralarda böyle? Vallahi Rezidansların ortasında bulduk seni. döner yapıyorum böyle. Döner yapıyorsun, vay. Ne kadar zamandır buralardasın? Ben 2002'den beri buralardayım. 2002'den beri. Aynen. Memleket Trabzon. Trabzon, oo çok güzel. Seviye Trabzon. Trabzon'un buraya nasıl geldin öyle ya? Valla 2002'de abim buradaydı. O çağırdı, geldim. Tekstil işi yaptık. Bu işi Covid'den sonra yaptık. He, Covid'den sonra. Aynen, Covid'den sonra yaptık. Genelde Türkiye'de böyle iflas edip sonra yurt dışına çıkanlar oluyor ya, böyle hani iflasdan sonra rahatlamak için böyle psikolojik olarak sonra iş tutturuyorlar. Genelde dönerci oluyorlar sonra. Ama benimki farklı. Ben askerliği yaptım. Öyle 23 He, yaşına geldim. 23 yaşında geldin, çok iyi ya. Orada biçerek yapmıyor. Türk usulü değil mi? Yani biraz Türk, biraz Mali. Malay olunca ne oluyor? İçine soslar falan katılıyor Aynen, galiba. Sos istiyorlar, sos koyuyoruz. Sos istiyorlar. Vay be. Acılı sos. Böyle acıyı gene değil, seviyorlar. Evli misin buradan? Evet, evliyim. Benim hanım Ha, 20 güzel. yıldır evliyim. Ne güzel, ne güzel. 2005'ten beri Çocuk? çocuk 6 tane. Maşallah 6 tane. Ne yaptın sen? 6 tane. Direkt Malezya'yı fethetmişsin ya. Hey maşallah 6 çocuk. Bizim Hikmet abimiz vardı bilirsin. Hikmet abi- 4 çocuk, 5 torun muydu? 5 torun da onda da. Orada Dönerci. sorun fazla aynen. 4 çocuk var. 4 çocuk evet. 4-5 tane torun var herhalde onda da öyle. Yani tanırım. Başka ne var usta? Ne satıyorsun burada? Valla Türk pilavı var. Türk pilavı. Türk pilavı var. Ne diyorsun ya? Kuzu var. Kuzuyu fırında 4 saat pişiriyorum. Kasım'da Düzce'deydim. Türkiye'de gidip geliyorsun. Ha, gidip Aa, geliyoruz. çok güzel. Kasım ayında. Kasım'da Düzce'deydim, evet. Ne kadar sık gidiyorsun? Valla 2019'da gittim. Ondan sonra bir de bu yıl gittim işte. 2010'da bir de bu yıl gittin. Yani en son gittiklerim bu. 2019'da Covid'den sonra gidememiştim. Bu sefer Ya iş güç olunca burada çoluk çocuk ister istemez tabii zor oluyor. Bir de zor oluyor. Zaman ayırman lazım. kalabalığız ya. Ben de tek başıma gitmek istemiyorum. Tabii 6 çocuk var sende. 6 çocuk. Sen 7, yenge 8. 8 tane uçak bileti aldın mı var ya. 8 bilet zaten. Bir ev parası. Zaten bu gidişimde bir 500 bin lira gitti yani. Gider, Tam bir 500 bin lira harcadım yani. gider. Yani orada da yiyeceksin, içeceksin, takılacaksın, gezeceksin, eğleneceksin 3 derken. hafta falan kaldım. 3 hafta, doğru. Yani Başka bir iş yapıyor musun usta? başka bir de baklava yapıyorum böyle. Baklava iş yapıyorsun. Line behind. Baklava yapıyorum böyle. Perakende, toptan böyle. Restoranlara veriyorum biraz. Güzel. Şu baklava da yapıyorsun sen burada. Şöyle bir bakayım, bir de sıra yapmışsın ha burada. Tamam. Çok güzel. Vay vay vay. O fıstıklı baklava. Fıstıklı baklava. Evet, o çikolatalı baklava. Bu ne? Bu sarma. O da cevizli sarma. Cevizli sarma, fıstıklı sarma. Evet. Çok iyi ya. Delikanlı kim? O benim oğlum. Olur mu? Aa, yenge beraber. Merhaba, nasılsınız yenge? İyisiniz? İyi, güzel, güzel. Çocuğun adı neydi? Adı ne? Adı ne çocuğun? İsmi? Hami. Hami. Hami Mandrol var ya, Hami. Hami'yi tanırsın. Tanımam mı ya?
Senin yaş kaç? Ami Mandıralı. Bizim çocukluğumuzda şeydi o. Yaş kaç senin? 44. O benden gençsin sen. Valla. Tabii ben 47. Maşallah. Sen Hami'yi tanırsın o zaman. Ben oğlumun adını Hami koydum. Çok iyi ya. Hami'yi çok severim. Eski hayranlarından diyorsun. Yani onunla büyüdük yani biz. Onun şutlarını seyrede seyrede. Türkiye'ye de gidip geliyorsun zaten. Her yer Trabzon aynı şekilde. Bizim Türkler yani Trabzonlar dünyanın her yerinde var. Burada nasıl tanıştın yengeyle? Nasıl bir başladı olay? Valla 2000 Zor bir soru ya. Aynen 2004'te tanıştım. 2002'de mi gelmişsin sen? 2002'de geldim. Sonra Kaç yıl olmuş oluyor abi? 23-24 yıl. 23-24 yıl. Sıkılmıyorsun buralardan. Yok ben ya evlendin mi? Bir de evlilik hayatından memnunsan Tabii. burada sıkılmazsın. Aynen. Yani ben elhamdülillah ben memnunum yani mutluyum çok şükür. Nasıl tanıştın yengeyle? Hanımla şeyde tanıştım. Burada Klantan eyaleti var. Evet. Orada abimi bekliyordum orada yol kenarında. He? Hanım da kız kardeşiyle bir yere gidiyordu. Baktım bunu ayarlarım ben de dedim. Peşinden Dedim bir gittim. tanışayım. Numarasını aldım. O kadar ha? Tabii tabii. Ne diyor? Numarasını Anlatıyor. aldım. Anlatıyor. Anlıyor o da bak. Anlıyor mu? Numarasını aldım ama Evet. 2 hafta sonra dönüş yaptı bana böyle. Niye öyle? Bayağı bekletmişsin ama yenge. Tabii. O da okuyordu. Bir de korktu o zaman. Tabii güvenemez ki yani öyle. Öyle tanıştık işte. 2005'te evlendik. Tanıştıktan 7 ay sonra evlendik. Aa, Evet. burada evlilikler hızlı oluyor galiba böyle. Ya hızlı olan var, olmayan var. Hatta bana da vermediler ilk zamanlar. Ciddi misin? İlk zamanlar vermedi bana. 5 sene sonra dedi. Babası mı vermedi? Tabii babası 5 sene sonra dedi. Evden çıktım gittim. Bıraktım gittim herkesi. Aa, Tabii peşime geldiler. ciddi misin ya? Çıktım gittim yani. Ondan sonra kabul ettiler yani. Sen gidince res yapınca Aynen. tuttu yani olayı. Res çektim. 5 sene dedim kimseyi bekleyemem ben dedim. Ondan sonra hanım baskı yaptı işte babasına. He. Hanım okuyordu o zaman. Evet evet okuyor diye belki Ama- o zaman sıcak bakmadılar. Ama şimdi hak veriyorum yani. Okuyan kızlara hak veriyorum çünkü okusunlar, meslek sahibi olsunlar. Aynen abi. Aynen. Kocalarına muhtaç olmasınlar. Ya o muhtaçlık değil de en azından olsun yani kendine ait bir gücü olsun. Ya onu diyorum yani. Yani kimsenin gözüne bakmasın diyor. Evet. Yani okusun, meslek sahibi olsun. Benim de bak 4 kızım var. Hepsine diyorum. Okuyun, meslek sahibi olun. Kimseye muhtaç olmayın. Çok iyi ya. Yani devir öyle bir devir yani şu anda. Doğru. Bence. Burada evlilik zor mu? Genelde çok Türkler geliyor. Özellikle Endonezya'da çok evlenen var ya. Tabii. Valla Malezya'da o kadar fazla yok. Yani Endonezya'ya göre burası daha zor evlilik. Daha mı zor burada? Yani burada yani kız yani tavlamak öyle kolay değil. Endonezya'da kızlar böyle yazıyormuş zaten, iletişim kuruyormuşlar falan. Öyle bir Endonezya şey biraz var. kolay. Aynen. O konuda biraz farklı. Burası Burası öyle kolay. gibi değil yani. Yok burası gibi değil. Burası farklı biraz. Ama buradaki evlilikler biraz daha sağlıklı oluyor galiba değil mi? Daha Tabii, sağlam oluyor. Aynen öyle. Yani burada Gerçek Ben aile bilmiyorum. kültürü var burada yani. aynen öyle. Bir de yani evlenen de işte öyle zor yani seçiyor, evleniyor böyle. Tabii dikkat ediyor. Yani ben bakıyorum Endonezya'da öyle Kolay kolay vermiyorlar. Endonezya'da hemen evleniyor herkes. Evet. Burada öyle vermezler Orada kolay. hemen dediğin gibi git alıp evleniyorlar yani. Birçoğu fazla uğraşmadan hemen nikah işlemlerini yapıyor. Hemen gidiyorlar Türkiye'ye mesela yaşamaya. Ama senin dediğin gibi burada mesela dedi ya 5 sene falan bekleyeceksin mesela kayınbaban. Aynen. Onun gibi biraz daha böyle zor burada. Aynen. Bak ben 20 yıl oldu. 2005'te evlendim. 21. yıla girdi evliliğim. Çok şükür ben memnunum yani. Evet ne güzel. Çok güzel. Vay. Çok iyi ya. Döner işi nasıl başladı abi sende?
Döner işi şöyle, yani tekstil işinde yani işleri pek iyi gitmedi. O işi bıraktık. Burada değil mi? Burada. Burada. Yani bayağı bir tekstil işi yaptım burada. Yani bir 2005'ten 2017-18'e kadar falan tekstil işi yaptım. Ondan sonra Covid'de eve tıkandık. Covid'den sonra bu işe başladım işte. Sağ olsun Turgay Usta var burada. O öğretti beni burada arkadaş. Evet. İsmini duydum, tanışmadık henüz. Turgay Usta. İstanbul Kafe'nin sahibi var. Deniz benim Evet. arkadaşım. O da çok yardımcı oldu. Evet. İşi Deniz öğrenme abiyle konusunda. güzel videomuz vardı, evet. Selam olsun Ahmet abi, Deniz buranın en kral adamlarından. abi. Aynen. Bizim Ali abiyle beraber, Ali Alkan'la beraber. Evet. Yani burada yani güvenilir insanlar var burada. Var, aynen. Yani bizim Deniz olsun, Ali Alkan olsun. Çok fazla bir Türk yok zaten burada değil mi? Öyle sayı belli. Çok fazla yok, aynen öyle. 5 yıl bekle diyor. Ama bu şimdi adam Trabzonlu adam ya. Trabzonlu adam öyle Biz bekler miyiz 5 yıl? Kimseyi beklemem ben. 5 yıl Trabzon bir de yani. Ben öğrenci. Öğrenciydin. O zaman öğrenci. Öğrenciydin, evet. Bittim. Okul bitti ondan sonra. Valla Trabzonlu adam kolay kolay beklemez. Bizim Türkiye'nin en böyle en zor coğrafyası, en zor yeri yani oradaki insanlar. Ne diyorsa o kafaya koydum yapar yani. O kadar. Vermezseler kaçırır mıydı? Yok, kaçırmam da. Yani beni de istiyordu o. Ben anladım yani. Biraz da blöf gibi oldu yani benimce. Yani tuttu. Tuttu. Çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Bu pazar nasıl bir pazar abi burada? Burası Perşembe Pazarı. Ben bildiğim Perşembe pazarı burası. Aynen, Türkiye'de Perşembe Pazarlar olur ya. Ama burada pek Malezyalı yok. Burası yabancı çok burada. Yabancı dediğin mesela Çinli falan mı? Çinli, Koreli, Japon. Yani çok böyle ilginç, mesela tam rezidansların ortasında böyle çok dikkatimi çekti. Öyle farklı geldi bana burası. Evet, farklı burası. Bakar mısın ya şöyle? Kaç kilo takıyor? İlk zamanlar 24 kiloyla başladım. Her hafta çıkarttım işte. Şu an 100-110 kilo falan. 110 kilo maşallah. Tabi tandır falan da var sende. Pilav var. Aynen. Kuzu var, pilav var, Vallahi- baklava var. Baklava evet gösterdim az önce, gerçekten çok iyi ama ya. Bir dene bir bak. Canlı canlı bir dene. Canlı canlı bir tane alayım mı? Al hangisinden istiyorsan al. Bunlar aynı mı? O İkisi. cevizli o. O cevizli Bir tane şundan alırım ben. sarma al ha. Nilemcik o. Vallahi var ya efsane ha. Güzel mi? Eyvallah, sağ ol. Valla özenerek yapıyorum böyle. Yaptığım her işi özenerek yapıyorum. Artı 60. Evet. Telefon numaran 19 19 904 904 30 30. 30 30. Buradan geldiğinizde Orhan Usta'dan konum isteyin. Geldiğiniz zaman. Ulaşım çok zor değil ya buraya. Baklava mesela kuryeyle de gönderiyorum adrese. Ha öyle mi? Tabii Kuala Lumpur'un neresinde olursan ol, Şeyde Grab'le falan gönderiyorsun Grab'le değil mi? gönderiyorum aynen. Ha buraya gelmese bile. Peki Tabii. döner göndermiyor mu? Döner de Perşembe günü gönderirim. Döneri Perşembe gönderiyorsun, baklavayı her zaman gönderiyorsun. Aynen öyle. Peki şey nasıl, baklavanın kilosu burada sende? Fıstıklı baklava 100 ringgit, Evet. cevizli 90, fıstık sarması 160 kilosu İyi. ringgit. Güzel. Çok iyi. Menüm de burada abi. Ha menü de var. Menüm burada. Böyle menümüz de burada. Lampu da bu kaldı. Tavuk kebap 10 ringgit. Pilavlı 13 ringgit. Köfte de yapıyorsun herhalde sen. Köfte yapmıyorum. Köfte gitmedi, köfte yapmıyorum. He, köfte olmadı. Tavuk kaldı. Dubai çikolatasını sen mi yapıyorsun? Aynen. Ben yapıyorum. Hadi canım. Ha, Şaka yapıyorsun ya. Vallahi. İlginç ya. Dubai çikolatası yapıyor. Genelde hep şey böyle Araplar yapıyor burada. Araplar yapıyor yani. Onu Yapıyor da, duydum da. biz de yapıyoruz. Hep İyiymiş. onlar mı taklit edecek bizi? Eyvah eyvah. Araplar zaten şavurma mavurma diye Evet, baklava, her şeyi taklit her yerde ediyorlar. Türk dönerini, bir de tadını da böyle bir değiştirmişler.
O damak tadını çok alamıyorum ben ya. Suriyelilerin dönerini. Onlar kendilerine göre yapıyor. Yani kötü demiyorum ama biraz daha kendi damak tadına yakın. Onların Güzel- sosları falan. Güzel yapan var. Evet. Var. Var. Yani benim sevdiğim yerler var. Abi ekmeği niye yapmadın ya? Ekmek yapsaydın ya. Ekmek çok uzun iş ya. Çok uzun iş bunu yapmak. Şöyle Bunu en azından- Suriyeli'den alıyorum. He. Çok güzel yapıyor. Aynı bizim gibi ya. Evet. En azından böyle bir Türklere verecek gibi yapsam olsa böyle Türkler geldiğinde çok da gelmiyordur muhtemelen ama. Gelmiyor burada. Çok Türk gelmiyor. Bu Müşterin geneli ne burada? Çinli mi? Burada Çinli, Koreli, Japon. Bu bölgede. He. Çinli, Koreli, Japon. Vallahi ben bir yer bulursam öyle Sen oturacaksın değil ayaküstü mi? oturmasam da olur. Evet, Ayaküstü şu- orada masa falan var ya. Baydi diye kırısı. Solda masa var ya orada şey yaparım ben. Orada otur sen istersen. Abi sen. Orhan Usta teşekkürler. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir Eyvallah. oturma yeri olmadığı için şöyle şuraya oturduk. Bir yer ayarladı ustam sağ olsun. Ondan sonra Tomato, tam böyle tomato. yemeğimize Abi, başlayacağız. Şöyle dönerimiz geldi. Tavuk döner, Türk usulü pilav ve kuzu tandır eti. Orhan Ustam et döner yapmıyor ama şöyle kuzu tandır yapıyor aynı zamanda. Ve biraz sonra da baklavaların tadına da bakacağız. Ve şöyle domates, salatalık falan. Yeşillik var, kıvırcık var, soğan var. Peki burada nasıl geçiyor günleriniz? Burada başka Türkler de var. Onlarla ne yapıyorsunuz abi? Sosyalleşiyor musunuz buralarda? Valla her cuma 10-11'de halı saha maçımız var. Türkler toplanıyoruz böyle. Ne güzel. Bayağı çekişmeli maç oluyor. Deniz bir takım kuruyor. İki takım çıkıyor Aynen. mu? İki takım çıkıyor. 10 pieces. Yedeklerle beraber böyle Evet. çıkıyor yani. Bayağı bir zevkli oluyor yani. Bazen arkadaşlarla toplanıp 2-3 hafta bir okey oynuyoruz. Kahve var mı burada? Kahve değil de kahve gibi yer var yani. Allah Allah. Restoran üst katları böyle He. üst katlarda oynuyoruz. O bazen. yok burada. Niye öyle? Türk kahvesi mavesi kuran olmadı buraya. Öyle değil de farklı kahveleri var böyle. Aynı böyle burada gıdayı kopi diyorlar yani. Aynı kahve gibi ama Evet. farklı yani. Oyun falan yok öyle. Oyun olayı yok. Yok. Oturup kahve içiyorlar. Çay, o tür şeyler içiyorlar. Yani okey. Çocuklar kaç dil biliyor burada şimdi? Türkçe biliyor zaten senden dolayı. Yok, Türkçeyi maalesef. Çocuklar en büyük olan Azra o biraz biliyor. O Yunus Emre'ye gitti burada. Yunus Evet. Emre dil kursuna hanımla beraber gittiler. Hami de biliyor. Hami yok. Hami çok az. Az biliyor. İngilizce, Maleyceleri var işte. İngilizceleri güzel yani. Baba değil de mesela anne olmuş olsa Türk Ha o zaman olur. daha çok zaman geçirdiği için çocuklar O zaman Türkçeyi öğrenirlerdi. Ama senin vakit ayırdığın zaman kısıtlı olduğunu zamanım istersen- yok. Bir de ben de öyle öğretme kabiliyeti yok yani doğruya doğru. Biz yani Burada biraz yine Trabzonlu musun yoksa aynı. Trabzonlusun Aynen. yine? Hiç değişmemiş. İyi, Ekmek. iyi yenge alışmış sana ha. Valla şöyle yani o da saygılı, ben de saygılı yani. O saygılı olunca ben Tabii, de tabii. saygılı oluyorum yani. Kesinlikle. Aynen, Sakin, ılımlı, kadın aynen. erkeği daha sakin burada. Sabırlı, ılımlı. Sabırlı. O büyük bir avantaj oluyor zaten. Zaten yani burayı seçmemin bir nedeni de o yani. Yani bizim Türk kadınıyla biraz yani zor, anlaşmak zor yani. Niye abi? Daha önce yaptın mı öyle bir evlilik Yok falan? yok. Yoktu. Hiç yapmadım da. Öyle diyorlar. Yapanlardan görüyorum yani. Yapanlardan evet. Yani Maalesef. biraz yani tartışmaya, kavgaya açık bir ortam oluşuyor. Burada yok öyle. Burada sen Rekabete açıklar biraz. aynen bizim Türkler Rekabete öyle. açıklar. Yani ben hani daha böyle kocasının rakibi olmaya açık mı öyle diyelim biraz değil mi? Öyle görünüyor. Yani Türkiye biraz Türk kadını yani ne bileyim burada cevap veriyor yani kocasına mesela. Cevap verince de ne oluyor? Kavga ortamı doğuyor yani. Tartışma doğuyor. Burada mesela cevap vermez sana böyle. Ya maddi yönde de aynı öyle. Karınları doysun. Huzurlu olsun. Evinin kirasını öde. Yani fazla bir şey istemezler öyle.
Demek o yüzden Asya'ya geliyorlar daha çok böyle bizim Türklerden. Yani- Günlük ortalama duyduğum kadarıyla Endonezya'da 500'e yakın evlilik yapılıyormuş Türkler mi? Türklerden. Çok ya. Burada 500'e yakın gidiyormuş. burada yani. toplasan yani Malezyalı ile evli olan yani 100-200 var mıdır bilmiyorum. Evet, Yani evet. toplam yani. Orası Endonezya biraz daha böyle reklamı falan da oldu. Reklam oldu. Orada evlilik de kolay. Öyle mi? Yani orada kız bulmak daha kolay yani. Orası Bulmak, biraz kızı ikna etmek, yani, ailesini ikna etmek. yani biraz da orası biraz da yoksul bir ülke. Yoksul buraya çok göre. fazla bir şey aramıyorlar. Ha. Yoksul değil de peki yani şey buraya göre istiyorlar yani. mı? Burada Malezya'ya istiyorlar mı peki göre. aile şunu da vereceğim, bunu da alacaksın, şunu da yapacağım var mı öyle olay? Burada öyle yok. Bak ben evlenirken burada şey var böyle başlık parası gibi böyle Evet. yani $1000 falan para işte ben verdim. Düğün yemeği var burada. Düğün yemeğini mesela o paradan kullandılar. Evet. Kalanını da gene bana verdiler yani. Yani Yani. senin biraz niyetini görmek istiyorlar Aynen. aslında. Bir de böyle yok altın takacaksın, yok beyaz eşya alacaksın, yok mesleğin ne, öyle yok öyle bir şey. Türkiye'de daha çok böyle anayasa maddesi gibi onlar. Aynen. Maddeleri sıralıyorlar tabii orada insanlara. Adam bir bakıyor, lan diyor ne oluyor diyor, ne alıyoruz diyor yani. Aynen ya Türkiye'de, Rezidans mı alıyorum ben diyor bu diyor. valla Türkiye'de evlilik yapanlar yani büyük başarı yani, yani evlenenler yani. Evlenip evlilik almaya çalışanlar, Yani çünkü başaranlar. beyaz eşyası var, altını var, düğün masrafı var. Yani var da var. Yani Düğün salonu var. çok zor yani. Zaten en az bir 5-6-10 sene belki de sırf evlenmek için çalışıyorlar yani. Doğru doğru. Değil mi? İlk önce evleneceği kızın ailesini memnun etmek zorunda. Onların takdirini kazanmak zorunda önce. Valla en güzeli bu Asya tarafı. Gel Çıkın çıkın gelin diyorsun yani. ama severek evlenin öyle. Tabii tabii. Böyle evlenmek için evlenmesin Aynen. yoksa. Hoşuna gidecek, kız da Huyu suyu olacak. seni sevecek. Birisi ondan ne istedi? Oradan biraz sıra oluştu. Evet. Bana bir tane büyük makine lazım. Böyle sağlı sollu V tipi var ya. Değil mi? V tipi. Ondan alacağım ama bakalım ya. Bunun daha büyüğü mü? Bunun daha büyüğü. Bir de sağlı sollu böyle gözleri var. Bu yetmiyor artık değil mi? Bu yetmiyor yani. Öğle baydosunda mesela yetmiyor. Şimdi öğle Başka baydos- günlere gidemiyor musun? Kuramıyor musun bu döneri? vardı bir pazar ve salı günümde vardı da orası kapandı. He. Şimdi haftada bir gün sadece burayı açıyorum. Onun dışında da zaten baklavayla meşgulüm. Baklavayı nereye satıyorsun? Restoranlara mı? Yani Türk restoranları var, birkaç tane Arap restoran var. Güzel. Onun dışında Bereken'de de satıyorum yani öyle. Güzel valla. Orhan abi ne zaman bitiyor döner? Döner sabah 10'dan akşam 7-7.30'a kadar, akşam ezanına kadar Bitiyor. bitiyor. Bazen bitmiyor ama genelde bir yağmur yağmasa bitiyor. Haftada bir gün yetiyor mu bunu açmam mesela? Başka bir yere yapsana böyle bir Haftada bir gün, dükkan falan bir şeyler. İnşallah yapacağız yani ileride. Hikmet abi de haftada bir gün yapıyor. Biraz emekli falan o modda takılıyor da. Hikmet abi bir de birkaç yerde var yer onun. Ha gerçi doğru o haftanın başka günleri de açıyor Ama şeyde. ben baklava da yapıyorum ya. Şimdi sadece baklava yapsam yetmiyor. Sadece bunu da yapsam yetmiyor. İkisini beraber yapmak zorundayım. Yani. Doğru. Bunu haftada bir güne sıkıştırıyorsun böyle. Aynen haftada bir gün. Haftada böyle bir iki gün daha olsa gene yaparım. Doğru. Zamanım var yani. Aynen. Valla çok iyi ya. Kiralar- Dükkan kiralayacak olsam mesela burada Yerine göre. yerine göre. Yani yerine göre. Mesela benim ev kirası 2300 ringgit yani 23-24 bin lira. Ama benim ev 3 kat mesela. He. Müstakil. Ama şehre biraz uzak. Şehirde mesela tek katlı evi tutarsın o fiyata. Evet. Yani- Dükkan kiralarında abi. Dükkan kiraları mesela yani normal bir yerde bir 50 bin ile 100 bin arasında değişiyor lira. 50 bin 100 bin Türk lira. lirası gibi. Ha,
50.000'den başlıyor yani. Ne iş yapılır gıdada yaparsa adamlar? Yani geldiği gıda işi yapmak isteyen genelde onu soruyorlar ya. Mesela ne önerirsin gıda işinde? Türk restoranı gibi mi? Ya da Türk restoranı burada zor mu Valla alıştırmak? onu şimdi ben kimseyi etkilemek istemiyorum yani. Restoran aç diyemem yani kimseye. Tabii o biraz Yani- tecrübesiyle alakalı. Yani. olacak. Potansiyel var mı ya da öyle diyelim. Potansiyel şeyde var mesela bu Gitmintang diye bir yer var. Evet. Orada mesele olabilir. Ama orası kiralarda çok yüksek. 20.000 dolar falan Çok orada. da kalabalık bir yer ama. Kiralar 20.000 dolar falan orada kiralar. Yani yüksek kiralar. Evet. Yani girersen çok güçlü girmen lazım. Çok tabii ciddi bir yatırımla girmen lazım Çok oraya. ciddi bir yatırım mesela. Orada mesela o bir yer var, o dediğim yer. O binaya 6,5 milyon ringgit harcadı. Evet, Arap mutfağı. 60-70 milyon lira falan harcadı oraya. 60-70 milyon doğrudur. 2 senede renovasyonu sürdü. Yani Hazırlık süreci mi? evet. Ama çok güzel yer açtı yani. Şu an iş yapıyor. Çok güzel de iş yapıyor. Sıradan normal basit bir yer açsam mesela kiralar buralarda nasıl? Yani kiralar mesela bazı arkadaşlar var, yerler var. 20 bin, 23 bin ringgit falan kira veriyorlar. Yani 200 binin üstünde yani kiralar. Değil mi? Ama işçi sıkıntısı var burada. He. Yani Türkiye'den mesela getirdiğin işçiye oturma izni almak çok zor. Ama alabiliyorsun. Yani şu anda alan yok. Öyle mi? Yani şu an He. yok. O ayrı bir zorlukmuş o zaman. Şimdi bilmiyorum. Bangladeşliler falan da çalışıyor bazı yerlerde. Bangladeşlilere oturma izni almak kolay. Yani nasıl diyorlar ona? Fakir ülke diye geçiyor. Onlardan işçi alıyorlar ama bizden almıyorlar öyle. Yani hem ucuza çalışıyorlar diye Ha. hem de biraz da belki Tika. Müslüman ülke vatandaşı gelsin hani ekmek kazansın burada, para kazansın. Müslümanlıktan değil. Belki. Öyle mi? Değil. Bana bakarsan Tamamen burası, duygusal yani, parasal bir mesele. burası hep Çinli dolu. Doğru söylüyorsun. Yani Çinlilerin buradaki etkisi ne kadar abi? Bunlar bayağı bir fazla burada, sanki ülkede Malay'dan çok Çinli varmış gibi geliyor bana. bu başkent taraflarında öyle evet ama kırsal bölgelerde Malay daha çok. He. O zaman şöyle mi diyoruz yani, öyle görünüyor. Malaylar daha fakir burada. Daha mı öyle görünüyor şeyler? Bana mı öyle geldi? Biraz öyle evet. Malaylar daha fakir burada. Evet. Parayı döndürenler sanki Çinliler gibi burada. Aynen öyle. Anlamışsın sen de. Burada fıstıklı var, çikolatalı var, cevizli var. Bir Bu de cevizli galiba değil mi? evet, bir de fıstık sarması var. Bu cevizli, bu fıstık sarması. Bu kuru baklavaya benziyor biraz ama. Yok normal baklava. Geldi yeme şimdi bunu ya. Güzel Yapıyor mi? mu sporu Beğendin mi? ha? Eyvallah Vallahi sağ ol. yapıyor bu sporu. Afiyet şifa olsun. Sen baklavayı her gün gönderebiliyorsun değil mi burada Türklere? Evet. Yani istediğin adresi gönderiyorsun bana. Ben kuryeyle gönderiyorum. Sen yengeyi ikna ederken ya da ailesinin herhalde bir döner falan mı yaptın? Ne yaptın böyle? O zaman Baklavayla mı gittin? o zaman eşarp satıyordum. Eşarp. Hayda. Tabii. Tekstil işi yapıyordum o zaman. Burada eşarp satan abiler de var, tanıştım ben. Zaten burada bütün Türkler eşarp işi yapıyordu ilk zamanlar. Ali abi var, Ali Alkan var. Buranın en eskisi. Ahmet abi var şeyde. İstanbul Kafede. Biliyorum canım. O da Malezya'nın muhtarıdır o. Muhtardır o. Tabii. Her şeyi bilir. Aynen. Malezya ile ilgili istediğin şeyi sor. Aynen. Çok iyi ya. Gerçekten. Görüşürüz Ahmet abi şeyde şu an. Türkiye'de zaten Evet, biliyorum. biliyorsun. Onunla da güzel bir videomuz olmuştu. He. Malezya hakkında her şeyi anlattı adam ya. Bilmediği şey yok. Abi Yani. kanununu, kitabını, her şeyini biliyor adam. Aynen. Vallahi iyi dayanıyorsun sıcakta. Ben kanter içinde kaldım vallahi burada sohbet Hava ederken. sıcak. Döner sıcak. Yani Ortam sıcak. aynen. Ramazan'da da bir de oruç tutuyoruz burada. Ramazanlar nasıl geçiyor burada? Ramazan dönerin başında çok zor geçiyor ama yani onun dışında güzel yani. Ramazan güzel. Ramazan seviliyor ya.
Çok fazla Türk gelmiyor bu tarafa doğru herhalde. Bu bölgede fazla Türk yok, evet. Bir de bizim Türkler biraz et döner seviyor. Evet, döner olayı. Et döner seviyor. Tavuğu mesela, ben de Türkiye'de tavuk hiç yememişim ben. Hep Doğru. et yerim ben. Aynen aynen. Yani Şimdi buraya gelince burada lüks oluyor da yani ama Türkiye'de bulabiliyorsun. Çok daha rahat, kolay bulabiliyorsun bunu. Döner gelen Koreli. Masum Koreli. aynen. GoPro. Oo, Where did you get this? güzel. Onu şey yapıyorlar Söyle. Kore'de. Bu Bu Tanıyor musun? Koreli tanıyorum. Her sürekli gelir. Annesiyle beraber orada kalırlar. Kore'de restoran işi yapıyor yani. Babası bayağı bir zengin adam yani. Sürekli gelirler. vay be. Konu komşu da var yani. Var aynen. Hep zaten tanıdıklar geliyor buraya. Hami, Hami. sana niye Hami diyorlar biliyorsun değil mi? Futbolcuyu tanıyor musun? Hami vardı Türkiye'de. Trabzonspor diyor. Trabzonspor var ya. Olayı çözmüş ha. Biliyor, onun gösterdim ona. Bu yüzden Hami'sin falan. Tabii Hami'nin o şutlarını göster, bak dedim sen Böyle olacaksın. bunun ama bu olmadı. Ama Olmadı. bunun küçüğü var şimdi 7 yaşında. He. 6,5-7 yaşında. O Hamza. O da Hamza. O Hamza ama Hami gibi olabilir böyle. Şutları iyi böyle. Onu futbola verebilirim. Ha, erkek var mı böyle? Arçil Çota Var. falan. Hami Hamza var bizde. Diğerleri kız. Azra, Asya, Meyra, Merve. Maşallah, Allah başlasın. Sağ ol. Büyük kız okuyor. Büyük Tıp kız okuyor demişler. 19 yaşında tıp okuyor şimdi. Bu sene daha yeni gitti Rusya'ya. Akrabalar, anne, baba sağ herhalde değil mi? Elhamdülillah hepsi sağ. Ne güzel. Yengeyi falan nasıl karşıladılar ya da yenge nasıl gördü oraları? O zaten ilk gittiğinde zaten o şeyde yağmur da yağıyordu. Gece vardık. Evet. Bizim ev bayağı şey böyle tepede. Yüksek. Vallahi yüksekte bayağı korktu zaten o zaman. Yollar da kapanmıştı böyle. Daha tepelerden Havada indik. serindir biraz. Tabii gece bayağı korktu böyle. Gece indik eve. Neyse yattık, sabah kalktı böyle bir baktı. Biz neredeyiz dedi böyle yani. Çok güzel bir görüntü var böyle. Tabii ilk başta biraz çekinmiştir gittiğinde de Evet. sonra Yemekleri beğenmedi ilk zamanlar. Allah. İlk zamanlar yemekleri beğenmedi. Karadeniz yemekleri. İlk 1-2 sene beğenmedi. Ondan sonra gidince alıştı böyle. Şimdi Türk yemeklerini çok seviyor, yapıyor da yani. Ha, yapıyor da. Yapıyor. Onu sorun mesela. Senden öğrendi o zaman. Benden iyi, ben yemek istiyorum. Ben bir bunu yaparım, bir baklava yaparım. Başka çorba da yapamam ben. Öyle mi? Tabii, Öğrendi ama yemekleri falan. tabii. Yenge bir şey soracağım sana. Türk yemeklerini biliyor musun? Yapıyor musun? Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yaptım. Ne yaptın? Pilav, Pilav. Köfte. köfte, Köfte. fasulye, Kuru fasulye. et sote. Et sote. Vallahi sen her şeyi öğrenmişsin ha neredeyse. Poğaça. Poğaça, börek, poğaça yapar. Börek. Börek. Börek yapıyorsun. Vallahi çok iyi ya. Hepsi. Bildiğin normal Türk yemeklerini öğrenmişsin artık. Çocuklar da artık biliyor tadını. Yemekleri çok güzel. Seviyor musun? Çok güzel. Kolay. Kolay. Daha Ama kolay. ilk zamanlar fazla beğenmiyormuşsun yemekleri. Fazla yiyemiyormuşsun ilk başlarda. Türkiye'ye gittiğinizden ilk başlarda. İlk zamanlar, ilk bir sene işte. Ne sordun? İlk zamanlar diyorum çok yiyemiyormuşsun yemekleri. Sonra Mula tama kampanya kan. Evet. Ben zayıf geldim. Evet. Çok zayıf. Ama ikinci sonra, Evet. sonra çok yedim. Güzel. Kolay gelsin sana. Bu ne yenge, sen mi yaptın bunu? Ben yok. Ha, tatlı. Tamam, okey. Bunlar Malezyalı. Malezyalı. Bunlar Malezyalı. The price of this shawarma. Price shawarma. Yeah, the price. 10 ringgit. 10 ringgit. Is Yes. it the small or the medium? This size. This side. Yeah, one size, yeah. You like shawarma? Yeah, I like it. Sor nerelisin sor. Bu Where are you from? Afghanistan. Afghanistan. Yes. Oh, really? Yes. Oh,
Yes. Kaçıyor biraz. Aynen. Afganistan da şaşırttı beni. Can you make the spicy shawarma? please? Yes, yes. Şaşırttı beni valla. Aynen. Afganistan'dan burada. Değil mi? Var burada öyle Afgan çalışanlar var. Vay be. Yani burada mesela şunu diyeyim sana. Oturma izni almak, mesela kimlik almak mesela çok zor. Yani Tamam. dünyanın belki de hiçbir ülkesinde bu kadar zor bir ülke yoktur yani. Evet. Mesela ben bak daha yeni aldım bak. Kimlik 2005'te aldın mı sen? 2005'te evlendim. 2025'te kimlik aldım. Şey mi oluyor bu? Yani Türkiye'deki vatandaşlıktan çıkmış mı sayılıyorsun? Nasıl Yok, oluyor sistem? o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Burada mesela iki kimlik var. Biri vatandaş kimliği. Bir mavi vatandaş kimliği, bir de böyle kırmızı kimlik veriyor sana, o süresiz oturuyorsun onunla. He, oturum için Yani veriyorlar. hiç kimse bir şey sormuyor sana artık. Evli Yani olduğun için. Kimlik yok. Tabii evleniyorsun yani burada malel evli olman lazım. O şartı arıyorlar. Yani o zor işte. Çok zor burada o kimliği almak. Ben 20 yıl üstüne aldım işte. Sanki bir Türkçe biliyorsun. Evet biliyorum. Nereden böyle? Sor ona sor. İstanbul'da. Nasıl yani? Öğrendim, Türkçe öğrendim. Okulda. Evet. Üniversite mi okudunuz Evet, orada? İstanbul Üniversitesi'de. Tamam. Evet. O dil okulu var ya. 2 yıl. Orada ya. Güzel. 6 ay. Nasıl? 6 ayı öğrendim. 6 ayda öğrendin. Ama 18 sene oturdum. 18 sene Evet. orada oturdun. Evet. Türkiye'de evli misiniz? Yaşadım. Evet ama Koreliyle. Koreli. Evet, kocam Koreli. Güzel. Orada ne iş yaptınız? O hala kocam İstanbul'da. Tamam. Ne iş yapıyorsunuz orada? Tur agent yapıyorum. Ha, tur işleri yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. ya. Koreliler için. Koreliler için. Valla. Nasıl, İstanbul iyi mi? Evet, çok Yemekleri seviyorum. seviyor musun? Evet, çok seviyorum. O yüzden buradasın. Evet. Evet. Her hafta ben kebap yiyorum. Niye gitmiyor Türkiye sen abla? Türkiye'ye niye gitmiyor Türkiye'ye? Türkiye'ye gideceğim. Ben gideceğim. Evet. Yeah. Her Okay. bir defa Türk insanı nasıl? Türkler çok güzel. Biliyor musunuz? Ama Koreli gibi. Koreli gibi sıcakkanlı. Sıcakkanlı. Sıcakkanlı, Evet, aynen. sıcakkanlı. Sen Çok- diyeten yaptın diyor. Evet. Baklava seviyor musun abla? Çok seviyorum da. Biliyor musun? Çok pahalı. Pahalı mı? Ben ısmarlayayım. Ay, söylüyorum. Vallahi. Bunu al istersen. Aha. Tamam. 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 Seviyorum. da. Hangisini istiyorsan. Orhan abi. Buyur abi. Şimdi ablamız baklava alacak ama ben ısmarlıyorum. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hangisinden istiyorsun abla? Neyse bir tane alacağım. Bunu tamam. Al abla. Diana satu baklava tu. Yang 10 ringgit punya tu. Hangisi? Sudah peki. Hangisinden istiyorsun? Karışık mı? Bundan istiyor. O karışık o. Bu herhalde farklı bunlar. Çilekli o. Çilekli mi o? Çilek aromalı. Bundan istiyor abla. Bu baklava güzel ya. Güzel mi? Güzel. Aynen. Ama ben düşündüm belki çok Pahalı mı diye. Farklı. Pahalı. İstanbul'dan. İstanbul'da. Farklı. Burada daha ucuz. Ucuz değil mi? Ama günleri de çok pahalı olmuş. İstanbul. İstanbul'da Türkiye'de. çok pahalı Evet, ya. çok pahalı Niye öyle? olmuş. Niye? Bilmiyorum ki. Sen Evet. Rica ederim. Baklavayı seviyorsunuz. Evet, çok seviyorum. Valla. Her hafta geliyorsun buraya döner Evet. yemeye. Sen ne zaman gideceksin? Türkiye. Evet. Sadece holiday için. Öyle mi? Ben şu an Tatile burada. gidiyor. Çalışıyor musun sen burada? Evet. Dua yang. Ne iş yapıyorsun? Kureli education consulting, Yani yani öğrenciler var ya, Koreli öğrenciler. Koreli öğrencilere. Burada. Evet. Tamam. Teşekkür ederim valla. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet. Sen orada, eşin orada özlemiyor mu eşini? Evet. Eşim var burada, git Türkiye'ye. Kebap var, döner var. Özki. Ya unuttum ya. Ben
Türkçe çok iyi konuştum. Evet. Ama günleri de unuttum ya. Ah, Okey. Kelimeler unutuyorsun. Evet. Konuşmuyor. Orsuki. O ne? Türkçeyi unuttum diyor. Aa, unuttum Okey, ya. okey, bakalım. Aa, unuttum ya. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bakın. Ay. Malayca var, İngilizce var. Başka? Ya biraz Çince var, biraz da Japonca var bende. Onlar nasıl Yani- gelişti abi? Ben Çin'e bayağı gittim bir 30'a yakın Çin'e gittim tekstil işi yaparken. Evet. Japoncam şu an daha iyi yani hepsinden daha iyi. O nasıl oldu? Japonca da şöyle bu olimpiyatlarda Japonya'da döner gezecektik bir arkadaşla. Evet, videomuzun sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu Orhan Ustam'la. Vallahi eline emeğine sağlık. Eyvallah. Allah yardımcın olsun. Gerçekten kolay değil burada bu sıcakta. Zaten hava da sıcak. Gelen giden hiç böyle nefes alamıyorsun. Bugün bayağı konuştun ama. Seni Aynen, bayağı bir bayağı. konuşturduk bugün. Bayağı yoruldum. Vallahi konuşmaktan. sorma. Konuşmaktan yoruldum. Aynen öyle. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler.